Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hatırlanacağı üzere Piaggio Aerospace'i Baykar bünyesine katmıştı. Hatta ben geçtiğimiz günlerde Piaggio'ya ilişkin sizlere haberleri aktarırken daha Selçuk Bayraktar veya Baykar Yönetim Kurulu İtalya'ya dahi gidemedi dediğim günün akşamında Haluk Bayraktar Piaggio Aerospace İtalya'ya giderekten orada sendika yönetim kurulu başkanlarıyla Piaggio'nun toplantı yapmıştı ve gerçekten de Piaggio'ya yönelik gelecek planlarından çok güzel bir şekilde bahsetmişti. Milyonlarca dolar yatırım yapacaklarını, daha sonrasında Piaggio'da insansız hava araçları üretim tesisi kuracaklarından falan bahsetmişti. Bugüne geldiğimizde ise kıymetli dostlar, Yunanlılar gerçekten de kıskançlığından çatlayacaklar. Piaggio'yu Türkiye'ye satın aldıktan sonra Baykar vesilesiyle Yunanlılar İtalya'yı Avrupa Birliği'ne şikayet etme derdine düştü. Sebebi neymiş? Gelin hep birlikte sebebini öğrenelim. Atina'nın Piaggio Aerospace'in Baykar'a satılmasından son derece rahatsız olduğunu yazan Yunan Katemerine gazetesi bu satışı Avrupa Birliği'nin 11 Ekim 2020'den beri geçerli olan 2019/452 sayılı yönetmeliğini görmezden gelerek gerçekleştirildiği iddiasıyla İtalya'yı protesto edeceğini yazdı. Söz konusu yönetmeliğin Avrupa Birliği'nde devlet kontrolündeki şirketlerin 3. ülke yatırımcılarına satışları durumunda tüm üye ülkelerin bilgilendirmelerini öngördüğünü kaydeden Katemerine, yönetmeliğin 7. maddesinde de herhangi bir Avrupa Birliği üye ülkesi ya da komisyon yabancı bir yatırımın güvenliğinin veya asayişine zarar verebilmesi olasılığının bulunduğuna karar verirse satışı yapan ya da yapmayı planlayan üye ülkeden gerekli bilgileri isteyebilir ifadesinin yer aldığını vurgulamaktaydı. Siz Yunanlar olarak ne yapıyorsunuz ya? İyice yemin ediyorum dış politika ele yüze nasıl bulaştırılır? Çok güzel örneğini son günlerde bizlere göstermekte Yunanlılar. Bir de utanmazlar, kıymetli dostlar, yanlış duymadınız. İtalya bilgi verecekmiş bunlara. Neyin bilgisini verecekmiş? Baykar'a neden satıldı? Baykar orada ne yapacak? Valla çok bilgi istiyorsanız Sayın Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını takip edin. Orada ne üreteceklerini çok güzel öğrenirsiniz. Protesto edeceklermiş. Yani kendi bindiği dalı bir insan neden keser? Yahu biz Piaggio Aerospace'i aldık. Evet, kabul Baykar olarak Türkiye. Ama zaten Piaggio'da üretilen insansız hava araçları gelecekte Avrupa Birliği üye ülkelerine satılmayacak mı? Açık açık zaten bu duyuruldu. Yani belki Yunanistan olarak sen de gideceksin. Gururun vardır. Belki de zaten biz de satmayız ama Baykar'dan insansız hava aracı almazsın. Ama belki şöyle iyice özellikleri kısılmış bir versiyon olmak şartıyla Piaggio damgasıyla neden Baykar ürünlerini Yunanistan olarak kendi ülkene almayasın? Sonuçta Avrupa pazarına açılacağız ya, ne olacak bunlara kırık dökük bir tane özellikleri kısılmış bir şey yapıverdiğimizde hemen sarıp sarmala gönder Yunanistan'a. Bunlar da yalandan insansız hava aracımız oldu diye belki sevinirler. Yani bindiği dalı bir insan kesmez. Soracak olursanız Yunanlılar bu sözde İtalya'ya protesto yapacaklarmış ya. Bizim İtalya ile yapmış olduğumuz ticareti bozarlar mı diye soracak olursanız kıymetli dostlar, Yunanlıların bozacağı tek şey kendi moralleri olur bu vakitten sonra. Kusura bakmayın ama ticaret tamamıyla artık resmi olarak her şeyden geçti. Tüm yükümlülükler yerine getirildi ve kısacası bizim Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret bitti. Bitmiş ticaretten sonra araya girene ne denir? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Neyse, geçelim. Hemen devamında tabii hazır Yunan konusu açılmışken Fransız Meteor Türkiye Yunanistan çatışma yine tam gaz devam ediyor. Yunanlar istediği sonuca bir türlü ulaşamadı ve ulaşamayacak gibi. Kıymetli dostlar, son olarak Fransızlar Yunanlara ne demiş biliyor musunuz? Artık meteorların Türkiye'ye satıldığından o kadar eminler ki Fransızlar bunlara demişler ki ya vallahi bizim bir suçumuz yok. İngilizler geldi masaya oturttu, bize ikna etti. Verin şu Türklere meteorları. Biz de Fransız olarak kabul ettik ama sakin olun. Biz size verdiğimiz meteorları onlara vermiyoruz. Sizinkiler daha güncel versiyon diye bunları kandırmışlar. Yunan basını sabahtan beridir bunu yazıp çizmekte. Şükürler olsun ki bizim meteorlar Türklerinkinden daha gelişmiş versiyon falan. Artık neyle teselli olacaklarını gerçekten kendileri de şaşırmış durumda. Bakalım, geçtiğimiz günlerde de Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Gerapetritis Suriye'deydi. Bir yüz ifadesi vardı. Sanırsınız Hakan Fidan'la tokalaşıyor. Gergin, sıkkın, bıkkın. Şimdi karşınızda görüntüler. Türkiye'nin Suriye'de ne kadar etkin olduğunu Ahmet Çaran'ın ağzından duyunca büyük ihtimalle Gerapetris'in yüzü gözü gerilmiş duruma geldi. Gerçekten de dikkat çekici gelişmelerdi diyorum ve hemen devamında. Şimdi ikinci konu başlığımızda uzunca bir süredir Milli Muharip Uçak Kaan'dan haber vermemekteydim sizlere. Ben de güncel gelişmeleri takip ediyorum. Haber olduğu an zaten sizlere aktarıyorum. Mesela bugün var. Milli Muharip Uçak Kaan'ın özellikle de mühimmatlarına ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Kimden?
getiren Roketsan'dan. Bilineceği üzere Roketsan yine aynı şekilde Milli Muharip Uçak Ka'nın mühimmatlarının da 2027 yılına yetişmesi için canhıraş çalışmakta. Murat İkinci'nin Milli Muharip Uçak Ka'nda kullanılması planlanan mühimmatlara ilişkin açıklamaları bir karşımıza gelsin. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan ve insansız savaş uçağı Kızıl Elma için yürütülen silah entegrasyonu çalışmalarına dair Türk medyasına önemli açıklamalarda bulunmuştu. İkinci, özellikle de akıllı mühimmatların iç silah haznesine uyumlu hale getirilmesi konusuna odaklandıklarını vurguladı. Mühimmat entegrasyonu hakkında bilgi veren İkinci, Kaan iç silah haznesinde sıcak silahlarla görünmezlik özelliğine sahip olacak. Ancak silahları dışarıya taşındığında bu yeteneğinden fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle akıllı füzelerimizi Kaan'ın iç silah haznesine sığacak şekilde tasarlamak ve oradan ateşlenmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz demişti. Çakır ve SOM füzelerinin de yine aynı şekilde Milli Muharip Uçak Kaan'ımızın kendi iç gövdesine yerleştirilmesi için çalışmalar tam gaz devam etmekteymiş. Bu haberin tek bir özeti olur. Nedir biliyor musunuz? Beraber çalışabilme. Süreç ne kadar beraber yönetiliyor fark ettiniz mi? TUSAŞ üstüne düşen görevi layığıyla hızlı bir şekilde yerine getiriyor devamında. Havelsan, Roketsan, Aselsan hepsi öyle bir iletişimde çalışıyor ki bu gerçekten de hani dünyada eşine benzerine çok zor rastlanacak cinsten. Şimdi örnek veriyorum. TUSAŞ gerekeni yapsa Milli Muharip Uçak Kaan evet 2027'de uçuşa hazır. İşte aviyoniklerini de hallettik. Her şeyini yaptık. Roketsan şöyle birazcık sürecin gerisinde kalsa Roketsan ne yapıyor? Mühimmat yapıyor Kaan'a. Kaan'ın mühimmatları olmayacak. Veyahut da işte kanatlara takacaksınız. O da zaten 5. nesil uçak. Öyle 5. nesil uçak mı olur derler yani. Yani bundan dolayı beraber çalışabilme çok ama çok önemli bir özellikti ve şükürler olsun ki Türk savunma sanayisi bunu çok güzel bir şekilde başarmakta. Dün de ayrıca Kızıl Elma motor çalıştırdı. Kızıl Elma'da Allah izin verirse bu yıl içerisinde 10 tane teslim edileceği söyleniyor Anka 3'te beraber. Daha sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen geri bildirimler doğrultusunda yine Kızıl Elma ve Anka 3'te de çeşitli güncellemelerin yapılabileceği yine basına yansımıştı diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımızda. Şimdi çok değil kıymetli dostlar. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay öncesine bir gidelim. Şöyle Aralık ayının başlarına falan. Aralık ayının başlarında nasıldık? Hepimiz heyecanlıydık değil mi? Allah işte hızını almış gelen bir Suriye milli ordusu vardı. Ta böyle Azez'den, ta İdlib'den hızını almış Hama, Humus, en son Şam'da gerçekten de devrik Esad'ı yaklaşık 3-5 günde devrilmesine hep birlikte şahitlik etmiştik. Tabii o günlerde özellikle de sizlere haberleri aktarırken hepimiz diyorduk ki tamam bu iş bitti. YPG PKK'da aynı nasıl Şam'a bir haftada ilerlendiyse YPG PKK'da artık bu vakitten sonra Suriye'de var olamaz. Harekat nasıl Esad'ı devirdiyse YPG PKK'da devrilecek demiştik. Fakat bugüne geldiğimizde ne yazık ki Suriye'nin kuzeyinde halen YPG PKK varlığına devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Dün gerçekten de özellikle de sahada neler yaşandı buna dair çok önemli bir paylaşım geldi. Kimden? Suriye ordusunun Türk komutanlarından olan Ebu Amsa'dan. Ebu Amsa özellikle Tişrin Barajı'nda neler yaşandığını sosyal medyadan kendisi duyurmuştu. İsterseniz paylaşımına bir gidelim. Neden Tişrin civarında bir duraksamaya gidildi? Neden YPG PKK'nın üzerine gidilmedi? Daha iyi anlayacaksınız. Detaylar şu an sizlerle. Görmüş olacağınız üzere Ebu Amsa'nın sosyal medya paylaşımı şu an karşınızda. Kendisi böyle hani tanıtayım bilmeyenler için bayağı Devlet Bahçeli ile çok yakın ilişkileri vardır. Gider gelir sürekli. Hani öyle bir kişilik. Anladınız değil mi? Ebu Amsa açıklamalarında YPG PKK'yı hedef almıştı. Diyordu ki Kandil köpekleri biz kahramanlık istemiyoruz. Tavşanlar gibi kaçtığınızı gördük. İlk defa şu bilgiyi vereceğim. Burası çok önemli. Barajı aldık. Ben arabamla içeri girdim. Ancak çekilme emri geldi. Biz de buna uyarak çekildik. Tişrin Barajı'ndan emir doğrultusunda çekildiğini belirtmişti Ebu Amsa. Devamında da biz gösteriş istemiyoruz ama yönetim bir karar verdiğinde gelip sizin cesaretinize bakacağız demişti. Paylaşımının devamında da yine YPG PKK'yı hedef almıştı Ebu Amsa. İşte şimdi işin rengi belli oldu. Meğersem Suriye yönetimi zaten Tişrin Barajı'na Türkmenler çok rahat bir şekilde girmiş. Komutan kendisi diyor arabamla Tişrin Barajı'na girdim. Bize telefon geldi geri çekilin. Şimdi özellikle de merak edilmesi gereken tek bir soru var. Geri çekilin mesajı neden geldi? Neden Suriye ordusu hazır hızını almış
yapılmışken o günlerde baraj süpürülmedi ve barajla beraber işte aynen Araplar, Musul, Rakka buralara neden gidilmedi? Sorulması gereken soru evet bu, ama illaki de devlet bu soruları bizden çok daha önce Yeni Suriye yönetimine sormuştur ve Yeni Suriye yönetimi de Türkiye'ye bir cevap vermiştir. Zaten Suriye yönetimi ters bir açıklama yapsaydı ki şu vakte kadar hiçbir şekilde YPG, PKK işte orada duracak, var olacak açıklaması falan gelmedi. Aksine onlar da Yeni Suriye yönetimine teslim olmak zorunda açıklamaları geldi. Zaten ters bir açıklama yapsalardı bugün Türkiye ile Suriye yönetiminin ilişkileri papaz olurdu, ben size diyeyim yani. Ama kıymetli dostlar, yani Tişrin Barajı'nda aslında bir tıkanma falan yokmuş. Aksine Yeni Suriye yönetiminden gelen emir doğrultusunda bölgedeki Türkmenler sahadan geri çekilmek zorunda kalmış. Bu resmi açıklama gerçekten de önemliydi. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz bu konuya dair diyorum ve devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir sosyal medya gelişmelerine geçiyoruz. Yine sosyal medyadan oldukça gündem olan muhabbetler var. Mesela ilk olarak Trump geçtiğimiz günlerde Elon Musk, bilineceği üzere yatırım bakanı kendisi. Elon Musk sadece yatırım bakanı değil anlaşılan. Elon Musk'a ülkenin tüm gizli kapıları açılmış durumda. Trump bizzat kendi ağzından duyurdu. İsterseniz bir açıklamaları karşımıza gelsin. And I've had a great help with Elon Musk, who's been terrific. Bottom line, you say you trust him. Trust Elon? Oh, he's not gaining anything. In fact, I wonder how he can devote the time to it. He's so into it. But I told him do that. Then I'm going to tell him very soon, like maybe in 24 hours, to go check the Department of Education. He's going to find the same thing. Then I'm going to go to the military. Let's check the military. We're going to find billions, hundreds of billions of dollars of fraud and abuse. And you know, the people elected me on that. Kısacası kıymetli dostlar, Elon Musk şu an Trump'la birlikte Amerika'nın yatak odasına girmiş vaziyette. Mevzunun bu tarafı tabi Amerikan halkı tarafından da bayağı tepkiyle karşılandı. Özellikle LeBron James, hani basketçi vardır bilirsiniz illaki. LeBron James işte Elon Musk direkt hedef almadı ama dün yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında Türk atasözü kullanaraktan bu yaşanan gelişmelere bir cevap vermişti. Görmüş olacağınız üzere Amerikalı basketbolcu LeBron James Instagram'da bir Türk atasözü paylaşmıştı. Atasözü neydi? Saraya bir palyaço girdiğinde palyaço kral olmaz, saray sirk olur demekteydi. Allah Allah, kim bu saraya giren palyaço? Kim olacak? Elon Musk'ı kastetmektelerdi. Yani ABD'de nasıl bir algı oluştuğuna, nasıl bir fikir oluştuğuna gerçekten de bu paylaşım çok güzel bir örnekti. Elon Musk'ın özellikle devletin gizli bilgilerine sahip olmasına ABD halkı gerçekten de bayağı karşı. Ama şunu da belirtmek isterim kıymetli dostlar. Evet, Trump'la şu an Elon Musk can ciğer kuzu sarması gibi bir şey. Çok yakınlar ama hani Trump'ın özellikle de ikili ilişkilerinde çok ani bir şekilde kopmaların olduğu herkes tarafından bilinir. Yani daha öncesinde mesela hatırlar mısınız, bir tane John Bolton vardı işte. Sürekli Trump'ın yanında gezer, güvenlik danışmanı falan filan. En son adama aptal dedi, geçtiğimiz günlerde kovaladı. Türkiye düşmanı var ya Bolton. Yani Trump bir gecede herkesi silebiliyor. Elon Musk'la birliktelikleri ne kadar sürecek vallahi ben de tahmin edemiyorum ama yani böyle kırılgan ilişkiler kuran bir insanın ülkenin namahrem bilgilerini bu şekilde Elon Musk gibi tehlikeli bir kişiye vermesi de ne kadar doğruydu bilmiyorum. Tabi bize ne deyip geçiştirmek de aslında mevzunun en kolay yanlarından bir tanesi. Ama unutmayın ki o Elon Musk denilen kişide belki de hepimizin verileri var. Gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de binilen araçlar, işte belki bazılarının Starlink'e bağlanıyor. Yani tehlikeli bir olay, dikkat edilmesi gerekiyor diyorum ve hemen devamında Cumhurbaşkanımız bilineceği üzere yaklaşık 3-4 gün Asya'da olacak. Bugün mesela Malezya ilk olarak geldi Cumhurbaşkanımız ve Malezya'da çok önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Gazze'yi yeniden ayağa biz kaldırırız mesajı gelmişti. Dedi ki Erdoğan, biz 6 Şubat depremlerinde gerçekten büyük bir yıkım yaşadık. Bu vahim tabloya rağmen depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden 201 bin konutu teslim ettik. Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze'de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz. Çok kısa sürede Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz demişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump'ın Gazze planına ilişkin yaklaşık 3-4 gündür sessizdi. Hani ben de garip karşılamıştım. En son dün havalimanında bunlar konuşmaya dahi değmez dedi. Bu mevzuları biz tartışmıyoruz bile dedi. Kesinlikle Gazze'liler Gazze'de kalacaktır. Ve bugün de yine mesela Malezya'da İsrail Gazze'lileri nereye taşıyacağına değil de İsrail o yaratmış olduğu Gazze'deki yıkımı ödemek için gereken yaklaşık 100 milyar doları nereden bulacağını hesaplasın demişti Cumhurbaşkanımız. Devamında tabii özellikle de Gazze'lilerin Filistin'den sürgün edilmesi
edilmesi. Bu muhabbete ilişkin Netanyahu'nun bugün dikkat çekici açıklamaları oldu. Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı sözde zehir zemberek açıklamalar yayınlamıştı. Hatta şu bile geldi Amerika'ya. Siz madem birilerini göndermek istiyorsunuz o bölgede, gidin İsrailleri Grönland adasına gönderin Amerika olarak ya da kendi ülkenize alın diye bir açıklama gelmişti. Sert bir çıkıştı. Yani Arapların bu sert çıkışı, evet yani ben dahil birçok kişi şaşırttı. Allah Allah helal olsun lan dedim. Ama devamında bugün Netanyahu hani kendisine soruluyor. Araplar size bayağı karşıt, zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Arapların bu size İsrail'e karşı çıkışına dair diye? Netanyahu'nun cevabı neydi biliyor musunuz kıymetli dostlar? Araplara biz belli bir yere kadar izin verdik. Onlar da bir yere kadar ters açıklamalar yapacaklar ama planın sonunda İsrail'le çok iyi ilişkilere sahip diye bir açıklama yapmış Netanyahu. Bu bayağı bir gündem oldu. Ayrıca Mısır-Ürdün sınırı da oldukça hareketlenmeye başladı artık. Mısır tank, top, tüfek ne varsa hepsini yavaş yavaş sınıra dizmeye başladı. Trump Gazze planında aceleci olmadığından bahsediyor şu son günlerde. Basit bir emlak anlaşması niteliğinde olduğunu ve Gazze'deki toprakların çok büyük gayrimenkul yatırımları için önemli bir fırsat olduğundan bahsetmekteydi. Yani Trump'ın açıklamalarına göre Gazze planı uygulanamaz. Hiçbir şekilde mantığı olmayan Gazze planı yavaşlatılmış. Bakalım neler yaşanacak. Türkiye'nin bu konuda tepkisi çok net. Gerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerek Dışişleri Bakanımız zaten hani Türkiye'den beklendik açıklamaları yaptılar. Bakalım neler yaşanacak. Yine gelişmeleri sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde sizlere aktarabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.